Bir key. Okay. South Park. Bugün daha önce ürünlerini fotoğrafladığım bir fırının, Kevi Fırın, markanın kendi adını verdikleri, yani Kevi dedikleri bir ürünleri var. Küçük bir simit ama içi cheddar veya çikolata dolu. 2 tane farklı versiyonu var. Şimdi bunlar için ürün videosu istediler. Masanın şu ekseninde dönen, şöyle kamerayı sabit şekilde döndürmemi sağlayan bir tane rig yaptım. Ve onunla çekeceğim sahne gerçekten çok iddialı. Eğer tek başıma yapabilirsem şimdiye kadar yaptığım en ilgi çekici içeriklerden biri olabilir. Çünkü en azından 2 veya 3 kişilik bir işi tek başıma yapabilmeyi umuyorum kuracağım sistemle. Bakalım. Daha henüz hiçbir şey yapmadan bu introyu çekiyorum. O yüzden çok fena patlayabilirim. Hadi çekime. Glue gun, hot melt. Sıcak silikon, çubuk, peynir, çikolata. Var mı ne yapacağımızı tahmin eden? İzlemişsinizdir böyle videolar ya, tahmin etmişsinizdir. Dikdörtgenimsi, karemsi, kübümsü. Evet, ürünler bunlar. Küçük simit dediğim. Bu çikolatalı olan, bu da cheddarlı olan. Şimdi cheddarlı ama ben burada kaşar kullanıyorum. Çünkü bunu posta rengini biraz cheddar'a çevireceğim. Böyle kalıp olarak satılan cheddar bulamadım yakınlarda. Genel dilim olarak satılıyor biliyorsunuz standart süpermarketlerde. Şimdi yapacağımız şey şu. Klasik yöntemimiz biliyorsunuz matkap. Matkapla ürünü döndüreceğiz. Mavinin önünde döndüreceğiz. Genelde hepinizin demeyeyim de çoğunuzun green screen olarak bildiği veya green box ya da blue screen, blue box olarak bildiği yöntem. Bunun önünde ürünümüzü çekeceğiz. Sonra bunu keyleyeceğiz. Keylemek deniyor. O rengi alıp çıkaracağız videodan yani. Elimizde sadece bunun öyle havada döndüğü bir kısım kalacak. Ben tabii ki şu alttaki çubuğu da post production'da yok edeceğim. Bilmeyenler için neden yeşil değil de mavi? Çünkü genel olarak yeşil kullanılıyor bu işte. Aslında bunun teknik olarak tamamen olayı şu. Fonda duran renk ile ürünün renginin karışmaması lazım. Dolayısıyla ben buna en uzak olacak rengin mavi olacağını düşündüm. Yani şuna da uzak, buna da uzak, bunlara da uzak. Mavi fon olarak kullanacağız. Bunları önünde sırayla çikolataları, ürünleri ve bunları döndüreceğim. Post production'da da bir şekilde birleştireceğim. Aklımda bir şeyler var. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, ilk sahnemiz tamamen kırmızı bir zemin üzerinde. Hem fırının logosunun rengi hem de genelde iştah açıcı bir renktir kırmızı. Bilirsiniz fast food'ların vesairelerin reklamında çok kullanılır. Ana ışığımız bir key light'ımız burada. Yukarıda 45 derece çapraz. Büyük bir softbox. Sol tarafta sert bir ışık kullanıyorum. Belki önüne bir şeyler koymayı düşüneceğim. Onu birazdan karar vereceğim. Basit bir sahne. Kameradan nasıl göründüğünü de göstereyim. Fakat bu bir slider shot olacak. İşte size bahsettiğim el yapımı slider. Mükemmel slider'ım. Aslında bayağı da uzun yapmışım. Fakat uzun yapmam bunun esnek olmasına sebep oluyor. Ve yapacağım hareket aslında çok basit. Hemen göstereyim. Şu. Bu bizim hero shot'ımız. Bunu girişte de en sonunda da kullanabilirim. Duruma göre bakacağız. İkinci versiyon daha yapmaya karar verdim. Dediğim gibi az önce şunu ne yapacağımı düşünüyordum. Önüne bir tane straforla hafif gölge yaptırıyorum şuraya. Bakın şu gölgeyi. Karşıda da bir tane reflektör. Çünkü bunun gücünü aşırı kıstım. Şunun daha etkin bir ışık olmasını istiyorum. Neden? Şöyle bir görüntü elde etmek için. Gördüğünüz gibi gün ışığı vuruyormuş gibi hissettiriyor. Aslında simitin, unlu mamullerin en revaçta olduğu saatler sabah saatleri olduğu için genelde insanlar uzmanlar alırlar. Böyle bir görünüşün daha uygun olacağını düşündüm. Bakın bunu mesela kapatayım. Sert ışık kapalıyken böyle. Yine hani iyi aydınlatılmış. Her şey net görünüyor ama biraz sıkıcı bir sahne gibi görünüyor. Soldaki ışığı açtığımda ise
Bunu da böyle biraz oynatıp gölgesini değiştirebilirim. Tamamen kaldırabilirim. Arkaya düşmesini sağlayabilirim. Öne de biraz gelmesini sağlayabilirim. Böyle biraz daha dinamik ve gerçekten sabah hissi veren bir görüntü yakalıyorum. Sanırım bununla devam edeceğim. Sıradaki sahnemizde az önceki konsepti çok bozmayıp sadece tepeden çekebileceğim bir hale getirdim. Key light'ımız yine aynı yerde ama biraz daha yaklaştırdık. Benim efsane ışığım, sert ışık, fakat iki tane köpüğün arasından, gördüğünüz gibi şuradan, sanki bir kapı aralığından giriyormuş gibi veya pencereden bir etki yaratması için böyle bir ışık kullanımı tercih ettim. İki tane ışığım var. Ha, bu arada bunu 120 fps çekiyoruz. Pardon, 100 fps çekiyorum. Crop faktör oluyor slow motion olduğu zaman bu kamerada. Dolayısıyla kayda girdiğimde kadraj şu şekilde değişecek. Şimdi onu göstereceğim. Burada yapacağımız şey, iki tane simidimizi kameranın tam önünden aşağı doğru bırakacağım. Evet, sırada susam sahnesi var. Susam sahnesi ne? Bunları böyle dizdik. Arkadan kürdanlarla dik durmalarını sağladık. Kameraya tabii ki bunlar görünmüyor. Bakın açımıza. Perspektif. Buraya yukarıdan susam yağacak, yağmur gibi. Peki susamlar neden burada? Çünkü hepsine aynı anda ve homojen bir şekilde yağmasını istiyorum susamların. Eğer elinizle yaparsanız veya bir şişenin içine koyar veya paketinin içinden direkt yaparsanız çok belli oluyor, yapay görünüyor. Dolayısıyla böyle bir düz bir hat gibi susamları bu kartonun üstüne dizdim. Birazdan tepelerinden yağdıracağım. Ortalık biraz pislenecek. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Geldik zurnanın zırt dediği sahneye. Neden zurnanın zırt dediği? Çünkü burada şunu kullanacağız. Bu ne olacak? Şuraya kamera gelecek, sabitlenecek böyle, yani buraya oturacak. Ve az önce gördüğünüz hareketi yaptığı zaman aşağı yukarı şöyle bir kamera hareketimiz olacak. Şu. Yalnız buna bir iki tane daha step ekledim. Buradaki kameraya bağlı bir misina şuradan geçecek. Aşağıdaki kutuya takılı olacak. Yani ben kamerayı böyle çektiğimde misinayla kutunun kapağını açmış olacağım. Çünkü ben burada tek başıma çalışıyorum. Ve tek başına her şeyi aynı anda yapamıyorsunuz. Planım şu. Buna bağlı olan misina, ben kamerayı şöyle hareket ettirdiğimde kutuyu açacak. Kutu açıldıktan sonra yine içinde misinaya bağlı olan iki tane o ürünümüz, simitler. Onları da ben manuel olarak, çünkü artık buraya getirdiğimde hareket durmuş oluyor. Misinayla onları diye kutudan yukarı çıkaracağım. Ama asıl amacım bunu tersten oynatmak. Dolayısıyla tersten düşününce de şöyle oluyor. Kutunun içine simitler girer.
kamera yukarı hareket ederken kutu kapanır. Tam logo görünür. Tam ortada. Ve reklam biter. Çok güzel bir kapanış sahnesi olacak. Eğer yapabilirsem. Deneyelim bakalım. Bu cheddarlı olan.